Sigortasız almıyorlar. Oğlum burası ne kadar saçma bir yer. Başka boyutlarda yüklerseniz kabul etmiyor arkadaş. Selam dostlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün Laos'un Vientiane şehrindeyiz. Burası başkent. Bir aydır Laos'u geziyordum ve ilk defa beni izliyorsanız önceki videolarımda Laos'la ilgili videolarım da var. Bugün Laos'ta son günüm. Çünkü Vietnam'a gidiyorum, Hanoi'ye. Bir otobüsüm var 3-4 saat sonra. Bu yolculuk 30 saat sürecek. Yani 30 saat otobüste durduğunuzu düşünün. O yüzden yataklı bir otobüs aldım. Yata yata gideceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Size hem bu Laos'tan Vietnam'a karayoluyla geçmeyi hem de Vietnam vizesi online bir şekilde nasıl alınabilir bunu anlatacağım bu videoda. Yani bilgilendirici bir video olacak. Çünkü ben Laos'tayken YouTube'a yazıyorum. Laos'tan Vietnam'a nasıl gidilir? Hiç video yok abi. Kimse karayoluyla gitmemiş. Herkes uçakla gitmiş. Rahatlar o yüzden. Uçak almadım. Yani düşük bütçeyle geziyoruz zaten. Neyse şu an burası benim kaldığım hostel. Lao Home Vientiane'de. Burası günlük 80.000 kip falan. Yani 120 lira falan yapıyor galiba. Toplandım. Bekliyorum. Otobüs terminaline gideceğim şehir merkezinden. Arkadaş otobüs terminalini de şehirden 20 kilometre uzaktan yapmışlar. Böyle Grab gibi bir uygulama var. InDrive diye. InDrive indirdim dün. Motor çağıracağım bir tane Grab gibi. Ne kadardı? 67.000 kip. Yani 100 liraya falan sizi götürüyor otobüs terminaline. İlk başta videoyu bu şekilde başlatıyorum. İşte otobüs biletini nereden aldım, nasıl yaptım hepsini böyle anlatayım size. En son Vietnam vizesi nasıl alınır onu da videonun sonunda göstereceğim. Çok zor değil açıkçası. Otobüs terminaline geçelim. Size teker teker anlatayım olayları. Bu InDrive'da da nereye gideceğimi yazıyorum. Önerilen fiyat 67.000. İşte siz 60.000 de yazabilirsiniz mesela buraya. Teklif. Kabul eden biri olursa motor geliyor alıyor seni. Oğlum motor 67.000'di önerilen fiyat. Arabaların da önerilen fiyatı 130.000 falandı. Ben 100.000 yazdım denemelik. Kabul ettiler. Şu an araba geliyor 100.000'e. Oğlum araba da çok lüks ha. Vietnam. Vietnam. Ve araba çok lüks abi. VIP. Çılgın. Adam bana telefonu verdi, şarkı aç diyor. Ben de hav hav açtım. Herkese hav hav dinleteceğim arkadaşlar. Türk müziğini bence en güzel Barış Manço anlatıyor. Evet, arabadan indik. Burası otobüs terminali. Ben Van Bien şehrindeydim. Bileti böyle bir tane numara buldum. WhatsApp'tan falan aldım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum, şu an çok meraklıyım. Arkadaşlar bakın 9 numarada Hanoi Sleeping Bus yazıyor, görüyor musunuz? Buradan da bilet alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi bu otobüs ne kadar onu söyleyeyim. 800.000 kip. Yani 30 dolar falan yapıyor arkadaşlar. Çünkü 30 saat yolculuk yapıyorsunuz. Bayağı uzak ve yataklı bir otobüs. Yani uyuyarak gideceksin. Ben vizemi almadan ilk önce otobüs biletini aldım. Çünkü Vietnam vizesini alırken, internette başvuru yaparken şu soruluyor: hangi sınır kapısından gireceksin? Hangi sınır kapısından çıkacaksın? Bu çok önemli. Eğer ki ben diyelim ki A sınır kapısından gireceğim yazdım ama bileti aldım. Bir baktım ben B sınır kapısından giriyorum. Almıyorlarmış. O yüzden otobüsün hangi sınır kapısından geçtiğini bilmeniz lazım ki başvurasınız. Bu çok önemli. Zaten vardığımda videonun sonunda internet sitesinden formu nasıl doldurdum size formu da anlatacağım. Yani ben bileti aldım ve sordum adama hangi kapıdan geçiyoruz. Dedi ki Joe bilmem ne sınır kapısı. Onu da yazayım buraya. Sonra vizeye başvururken o sınır kapısını seçtim. Bileti nereden alabilirsiniz? Bileti online da alabilirsiniz ama şöyle mesela başkenttesin, Vientiane'desin veya Van Bien'desin, farklı şehirdesin. Herkes zaten otobüs bileti satıyor. Hatta böyle yolda yürüyorsun. Vietnam'a gidiyor musun falan diye soruyorlar sana. Otobüs biletini şehirlerden böyle sokaklarda herkes satıyor, bulabilirsiniz. Onlardan bileti alıp hangi sınır kapısından geçtiğini de öğrenebilirsiniz. Ben bir şekilde aldım. Orası çok önemli değil artık. Böyle daha bir saat var. Bekliyorum burada. Böyle bir kafe var. Bu otobüste mesela ertesi gün sabah 7'de sınıra varıyormuş. Arkadaşlar bu çok özürlü bak. Şu restoran çok özürlü. Gelirseniz oturmayın buraya. Abi yemek isteyeceğim. Ayağa kalkıyorum, yanlarına gidiyorum. Diyorum ki yemek, food, noodle soup. Hayır diyorlar bana. No falan diyor. Oğlum bana niye yemek vermiyorsunuz? Mal mısınız? Yemek alamadım. Pirinç ve tavuk yiyeceğiz. 50.000 kip mi? Pahalı ya arkadaşlar. Laos'ta yemekler pahalı. Tavuğun sadece yağı var oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Yani tavuklu pilav istedim. Sadece ya, normal et yok. Vallahi durup dururken beni bir otobüse getirdiler. Anlamadım işi. Oğlum burası ne kadar saçma bir yer. Çok dar lan. Ayağını şuraya sokuyorum da gitarımı nereye sokacağım acaba? Ayağını şuraya sokuyorsun. Çok dar. Gitarımı şuraya koydum. Böyle takılacağız gibi gözüküyor. Normal koltuk daha rahattır diye düşünüyorum. Ayaklarım sığmıyor buraya. Ayaklarım hiç sığmıyor. Mola verdik. Şöyle bir market vardı. Şunları aldım. Bir tane cips, süt aldım. Tatlı bir şey aldım. Ama arkadaşlar bazı restoranların öyle bir kokusu var ki Allah, dayanamıyorum ya. Yani domuzun, eşek mi kesiyorlar, ne kaynatıyorlarsa kelle paçanın 20 kat ağır kokusunu düşünün. Çok ağır kokuyor. Çok ağır kokuyor. Ve yemekleri yiyemiyorum koku yüzünden. 50-55 lira falan. Güney Asya'ya gelirseniz tam bir yemek kültür şoku yaşayacaksınız. Çünkü çok ilginç şeyler yiyorlar. Ve ördeğin kıkırdağını mı yiyen dersin. Tavuklu pilav söylüyorum. Bana sadece tavuğun derisini koyuyorlar. Tavuk, et nerede abi? Deri o. Et yemedim ki ben. Oğlum ben hariç, bir de yabancılar hariç herkesin pasaportunu topluyorlar. Ve para topluyorlar. Niye benden almıyorlar şu an? Saat 3:40. Sınıra gelmişiz. Böyle sınırda bütün arabalar arka arkaya park ediyor. Ve sabah sınırın açılmasını bekliyorlar. Görüyor musun? Şu an bunların hepsi sınırın açılmasını bekliyor. Sabah 7'de buradan böyle Laos damgasını alacağız. Saat 6:30 oldu. Evet, sınırdan geçiyoruz şu an. Bizim araba nerede ya? Arkadaşlar korkunç olaylar dönüyor ya. Laos'a girerken size bir belge veriyorlar. Giriş belgesi. Bir de çıkış belgesi. Çıkarken bu çıkış belgesini de doldurup vermen lazım buraya. Ülke değiştiriyorsun çünkü. Pasaportumu verdim. E-vizemi gösterdim. Çıkış belgesini doldurup verdim. Ve tamam, verdiler çıkışı. Ama araba yok ortada. Sınırı şimdi yürüyerek geçmem lazım galiba. Araba köprünün ilerisinde bekliyor. Çünkü bakıyorum bende AirTag var mesela gitarımda. Gitarım sınırı geçmiş. Ama çantam arkada duruyor. Niye öyle? Bilmiyorum. Sırt çantam 25 dakika önce haber almıştı sırt çantamdan en son. Aynen, benim otobüs orada, gördüm ya. Ödüm koptu biliyor musun? Bakıyorum benim otobüs yok. Bazıları bekliyor, bazıları yürüyor. Pasaport işlemlerini yaparken otobüsünüz gidiyor abi. Yürümeniz lazım burayı. Burada arabadaki bütün çantaları X-ray'den geçiriyorlar. Haberiniz olsun yani. Tehlikeli bir şeyler geçirmeye çalışmayın. Girdik Vietnam'a da Allah'ım yarabbim var ya, 50 yerden geçtik. Bir tık sıkıntılı yani. Panik insanlar burada kaybolabilir, onu söyleyeyim. Laos'a girerken bana verdikleri belge vardı. Yani şey yazıyor işte, çıkış belgesi. Onu doldurdum. Yanımda bekletiyordum. Laos'a girdiğimden beri pasaportumun içinde duruyordu. Onu doldurdum. Pasaportumu verdim. E-vizemi gösterdim. Sonra geçtim ilk kapıdan. Sonra Laos'tan çıkıyorsun öyle. Laos'tan çıktık. Bu sefer de Vietnam'a girmek için o arafı yürümen gerekiyor. O arafı yürüdüm. Sonra yine baktılar e-vizeme, kontrol ettiler. Dediler ki git damga bastır. Gittim damga bastırmaya, sıraya girdim. 50.000 kip veya Laos parası istiyorlar. Neyse damgayı vurdular. Sonra çıktım sınırdan. Şu an otobüsün içindeki çantaları kontrol ediyorlar. Hanoi'ye kaldı bir 15 saatimiz falan. Benim yeşil otobüs burada bak. Evet, asıl şimdi sınırdan çıktık. En son burada da pasaportuma baktılar. Ya bana damga bastılar, tamam mı? Ben de pasaportu elime aldığım gibi parmağım damgaya gitmiş ve böyle damgayı bulanıklaştırmışım bir tık. O yüzden böyle 2 saat baktılar. Niye böyle falan diye, ama geçti. Gerildim abi. Herkes bir şey bakıyor. Böyle pasaportumu alıyorlar. Uzun uzun düşünüyorlar, bakıyorlar falan. Bu 3 tane arkadaş var otobüste. Turistler işte, İtalyanlar galiba. Onların 50.000 parası yokmuş. 3 kişiye 150.000 kip verdim toplam. Geri ödeyecekler tabii. Hanoi'de buluşacağız. Ama zor durumdalardı yani. O yüzden verdim ben de. Düşünsene, burada ATM yok abi. Paran da yok. Ne yapacaksın? Mecbur birinden isteyeceksin. Allah'tan bende vardı da benden istediler. Başka da turist yok, biliyor musun? İngilizce sıfır. Yani böyle hiçbir şey yok.
Sadece yes no falan vardır belki. O yüzden böyle adamların peşinden koşturuyorum sürekli. Otobüs nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyorum. Var ya, peşinden gitmezseniz kimse sizin peşinizden gelmez, giderler. Öyle bir şey alıyorum, vibe alıyorum buradan. Otobüse de sokmuyorlar. Karnım da aç, öleceğim açlıktan. Ya mesela bu sınırı otostopla geçmeye çalışsan ne olacak bilmiyorum ya, çok zor. Sınırı otostopla geçen arkadaşlarım var, mesela Mert var, kaybolan adam Mert. O sınırı otostopla geçti, Kamboçya'dan geçti. Nasıl geçti hiç bilmiyorum. Oğlum gitarım kayboldu sandım, buraya koymuşlar ya. Tamam, şunu şöyle. Böyle en arka koltuğa geçtim benim kankilerimin yanına. İngilizce çok bilmiyorlar. O yüzden çok komik, gülerek. What is the word? Orange man. Orange people. Abi bir şey anlatıyor bana. Luang Prabang'da monkları görmeye gitmişler. Monk kelimesini bilmiyor. O yüzden diyor ki orange people. Orange people. Çok komikler ya. 1,5 yıl önce falan Brezilya'da tanışmışlar. Bir tekno partide. Techno Valley. In Brazil. Que nos conocimos a las At 8 a.m. in the morning. 8 in the morning. In the morning. Yes. Ah, what kind of He asked techno me party? dark techno, like dark art techno. Ah. Yes. Evet, yeni bir video editledim bu pazar günü yayınlamak için. Günlerdir yolda gibi hissediyorum. Vardık sonunda. Şu an Hanoi'deyiz. Şu an yaklaşık 10-15 tane taksici bayağı takip ediyor adam bizi ya. Çok ilginç. Hava çok sıcak bu arada, Vietnam'a ilk girişim. Tamam, işte Vietnam'a geldik. Bundan sonrasını ben size Vietnam vizesi nasıl alınır onu göstereceğim. Yeni bir ülke, yeni para birimi. Abi şu an şoklar içerisinde izliyorum ya. Bu ne ya? Selamlar herkese. Vietnam'da hostel odamdan bu videoyu çekiyorum size. Şimdi Vietnam'ın e-vize formunu nasıl dolduruyoruz onu anlatacağım adım adım. İlerletmeden izlemeniz lazım. Kritik noktalar var. Bu linki ben zaten videonun altına açıklamaya bırakıyor olacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Bakın 3 adım var burada. Hatta şöyle yapın. Chrome'dan açıyorsanız şunu Türkçe yapın. Çünkü İngilizce normalde bu veriler. Türkçe çevirin. Teknoloji var elimizde. Bakın fotoğraf kritik. En önemli yer fotoğraf diyebilirim hatta. Genelde insanlar bu fotoğraf yüzünden red yiyorlar. Tekrar başvuru yapmaları gerekiyor. Fotoğraf için Photopea diye bir web sitesi var. Buraya giriyoruz. Bunu da açıklamaya bırakacağım. Yeni proje dedik. 472 genişlik, 709 yükseklik olacak. Oluştur diyoruz. Tamam, böyle beyaz bir yer geldi. Sonra ben telefonumdan vesikalımı çektim. Çok komik gözüküyor değil mi? Bunu böyle yaklaştırıyorum. Sonra birazcık omzumu düzelteyim. Bakalım şöyle. Şöyle yapalım. Biraz daha yaklaştırayım. Tata, bitti. Bu kadar. Şimdi bu fotoğrafı çıktı alacağız. Diyorum ki farklı dışarı aktar. JPEG formatında. Kaydet dedim. Arda vesikalık. Sonra tıklıyorum buraya. Masaüstü. Evet, masa üstünden resmi seçtim ve yükledim. Bakın 472 genişlik, 709 yükseklik. Başka boyutlarda yüklerseniz kabul etmiyor arkadaşlar. Yani orantı önemli burada. Sonra pasaportunuzun bu sayfasını çekiyorsunuz. Onu kendi pasaportumu göstermeyeyim şimdi. Bunu çekip yüklersiniz zaten. Sonra soyadı, Sezen, adı, Arda, doğum tarihi 26.05.1998. Allah'ım bu çeviriye bak, seks diye çevirmiş. ID kart numarası sizin kimlik numaranız oluyor. Bunu yazabilirsiniz. E-posta ardasezen35@gmail.com. 2 tane giriyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Vizeniz çünkü e-postaya geliyor. Bunu yanlış yazmayın. Sonra Vietnam'a girerken başka pasaport kullandınız mı? Ya bu ne demek? Daha önce Vietnam'a geldin, damgayı da aldın ama pasaportu değiştirdin. Bu durumda evet demen lazım ama öyle bir şey zor zaten. Birden fazla vatandaşlığın var mı? Hayır. Hiç yasa ihlalin var mı? Hayır. Çok kritik noktalardan biri. Tek girişlik vize alırsanız 25 dolar, çoklu giriş yaparsanız 50 dolar falandı sanırım. Bu ne demek? Tek giriş alırsam vizeyi, Vietnam'a bir kere giriyorum, çıkarsam bir daha giremiyorum. Yani tek girdin, yani çoklu giriş alırsan
90 günlük vize alıyorsun ama böyle ülkeye çıkıp girebiliyorsun bu 90 gün içerisinde. Tek giriş yapıyoruz. Bu $25. E-vizenin geçerlilik tarihi. İkinci kritik nokta e-vizenin geçerlilik tarihi. Burada bir başlangıç tarihi belirliyoruz. Diyelim ki 1 Ağustos. Bunun bitiş tarihi de tam 90 gün sonrası olmalı. 91 yazarsanız red yersiniz. O yüzden bir tane gün hesaplama uygulaması açtım. Google'da bir sürü var. Mesela 1 Ağustos dedim. Diyorum ki 90 gün ekle. Yeni tarihi hesapla deyince neymiş? 30 Ekim'miş arkadaşlar. Bunu takvimde elinizde 90 günde hesaplayabilirsiniz. Geliyoruz buraya, ne diyeceğiz? 30 Ekim. 30 Ekim'de bitecek. Yani 1 Ağustos'ta giriyoruz. 1 Ağustos'ta vizemiz başlıyor. 30 Ekim'de bitiyor. Bunu doğru yapmalısınız. Bir gün bile kayarsa sıkıntı oluyor. Pasaportunuz neyse artık. Yani benim sıradan pasaport, bordo pasaport. Pasaport numarası. Mesela bir tane örnek açtım. Arkadaşlar yazıyor burada pasaport no. Sonra burayı dolduruyorsun. Düzenleyen yer. Düzenleyen yer. Ankara yazıyor burada. Yani pasaportunuza bakarak bu veriliş tarihi, düzenleyen yer, son kullanma tarihi, buraları dolduruyorsunuz. Başka pasaportunuz var mı yok mu? Hayır bak mesela. Sonra daimi ikamet adresi. Buraları evinizin adresini yazıyorsunuz. Acil iletişime annenizi, babanızı, kardeşinizi yazabilirsiniz. Meslek yazabilirsiniz. Bakın bunlar zorunlu değil bu arada. Zorunlu olanların yanında şöyle bir işaret var. Bu işaret olmayanlar zorunlu değil ama yine de doldurun derim. Giriş amacını turizm seçiyoruz. Burası diyor ki bakın İngilizce çevirdim çünkü Türkçe bir garip çeviriyor. Burada diyor organizasyonla geliyorsanız, yani turla falan gelenler için burası aslında. Bizi ilgilendirmiyor. Yine çevirelim Türkçe'ye. Bakın Vietnam'da kalmayı planladığınız süre 90 gün arkadaşlar. 90 gün yazıyoruz. Çünkü 90 gün aralık bıraktık. Bazı insanlar daha az yazıyor falan, red diyorlar, söyleyeyim size. Girişin hedeflenen tarihi 1 Ağustos'ta gireceğiz. Dördüncü kritik nokta kontrol noktası, yani yine İngilizce çevireceğim, garip yani. Allow to entry checkpoint. Burası sınır arkadaşlar. Eğer uçakla geliyorsanız mesela uçaklar airport oluyor, görüyor musun? Diyelim ki işte hangi havalimanına inecekseniz Da Nang International Airport. Mesela uçak biletiniz burayaysa burayı seçmelisin. Eğer ki sizin uçak biletiniz Cat B International Airport'aysa Da Nang'ı seçmeyin. Nereye uçuyorsanız oranın havalimanını seçmelisiniz. Çıkış checkpoint'i. Hangi çıkıştan çıkacaksınız? Mesela geri dönüş biletiniz var Türkiye'ye. Hangi havalimanından? Diyelim ki Hanoi Airport'tan uçacaksın. Çıkışında burası oluyor. Bunu dolduruyorsun. Geçici adresin. Burada da ilk birkaç günlük bir hostel rezervasyonu yapıyorsun ve hostelinin ismini, numarasını yazıyorsun. Booking'den bir yerden rezervasyon yapınca adresi de oluyor, telefon numarası da. Adresi de doldurdun, telefonu da doldurdun. Burada da yanında ne kadar para harcayacağını soruyor. Buraya arkadaşlar ben $1000 yazdım. Siz buraya 2000 de yazabilirsiniz. Arkadaşım 2000 yazmıştı. Bak, beklenen giderler. Ben buraya 2000 de yazabilirim. Yani 1000 yazdım, kabul ettiler. Arkadaşım da 2000 yazdı. Başvuranın seyahat masraflarını kim karşılayacak? Kendim karşılayacağım. Tip şöyle, bunu kredi kartı seçebilirsiniz. Diyor ki kredi kartıyla harcayacağım. Nakit göstermek zorunda değilsin yani. Başvuranın Vietnam'da kalacağı süre boyunca sağlık sigortası var mı? Bu da çok sorulan bir soru. Ben de çok sordum herkese. Dediler ki sigortasız almıyorlar. Alıyorlar arkadaşlar. Ben buraya hayır dedim. Yalan söylemedim. Yok çünkü. Eğer sigortan varsa evet diyeceksin ve detayını verirsin. Benim yoktu. Bütün işlemleri teyit ederim falan. Bunu yazıyorsun. Sonra ikinci adıma geçiyorsun. Oraya geçemiyorum şu an formu tam doldurmadığım için. İkinci adımda ödeme yapıyorsun. Sonra 3-4 gün bekliyorsun. Sana bir mail geliyor. Hatta maili de göstereyim ben size. Ödemeyi falan yaptıktan sonra 3-4 gün sonucu bekliyorsunuz arkadaşlar. Size mail olarak bir tane registration kod veriyorlar. Bu kodla burada vizenizin durumunu kontrol edebiliyorsun. Buraya size verilen kodu yazıyorsun. E-posta adresini, doğum tarihini yazıyorsun ve search diyorsun. Burada benim şu an bunları ben gizliyorum ama application status granted visa, yani vize verildi. Buraya basıyorsun. Vizeni PDF olarak alıyorsun. Sonra istersen onu çıktı olarak al.
Ülkeye geldiğinde vizeni göstereceksin. Pasaportunla birlikte veriyorsun bu ve ülkeye giriş yapıyorsun. Başka hiçbir şey gerekli değil. Şöyle bir durum olabilir. Başvurunda değişiklik isteyebilirler. Fotoğraf uygun olmayabilir. Pasaportun numarası okunmuyordur. Birkaç bilgiyi yanlış yazmışsındır. O zaman diyorlar ki düzenleme gerekli. Tekrar girip başvurunu düzeltmen gerekiyor. Yani o aşamayı görmediğim için size tam bilgi veremiyorum. Ama 5-6 kere kabul edilmeyen arkadaşım var. Ama dediğim gibi fotoğrafı rastgele yüklüyorlar. O yüzden kabul etmiyorlar genelde. Başvuru formu bu kadardı. Olabildiğince güzel anlatmaya çalıştım. Zaten Türkçe'ye çevirin. Anlarsınız zaten siz de. Bütün kritik noktaları söyledim. Neyse bütün detayları verdim. Benden bu kadar. Umarım vizenizi sağ salim alır. Siz de yollara düşersiniz. Bu videoluk da bu kadar olsun. Evet dostlar, size bütün taktikleri verdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de böyle 2 dakikanızı ayırıp bir beğeni, bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adios.